Eğitim Masası ailesi hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünya tarihinin 3. videosu olan Alessia kuşatmasından bahsedeceğiz dostlarım. Detaylarını video içerisinde zaten öğreneceksiniz. Size sadece bir açıklama yapmak istiyorum. Yeni bir seriye başladığımız için sadece abonelik ve göz atma özelliğiyle gören kişilerin izlediği bir seri haline geldi. Eğer beğeni sayımızı bu videoda bir 50-60 civarına çıkartırsak öne çıkarılmaları açılacak ve sonrasında videolarımız izlenmeye başlayacak. Emeklerimizin karşılığını alabilmek için sizlerden sadece beğeni ve abone istiyorum dostlarım. Bir videoyu çekebilmek için sizin de düşünebileceğiniz gibi bayağı bir emek gerektiriyor. O yüzden sizlerden bunu istiyorum dostlarım. Nacizane olarak. Direkt videomuza geçelim ve bakalım Alessia kuşatmasında Sezar neler yaptı. Galya lideri Vercingetorix, Jules Caesar ile çarpışacağı ve Roma'nın Galya'yı fethetme girişimlerinin kesin olarak sona erdirmeyi çalışacağı mekan olarak tahkim edilmiş bir yerleşim yeri olan Alessia'yı seçti. Jules Caesar Galya'yı ilk olarak M.Ö. 58'de istila etti. Bunu izleyen birkaç yıl içinde gerçekleştiği fetleri durdurulamaz nitelikteydi. Ancak M.Ö. 52'de Galya, Arverni kabilesinin reisi Vercingetorix, Caesar'ın lejyonları tarafından gerçekleştirilen işgale direnmek için Galya kabilelerini birleştirdi. Vercingetorix, M.Ö. 52'nin başlarında iktidara gelir gelmez Roma'nın egemenliğinden bıkan kabilelerden bir ittifak kurdu. Sezar'ın dikkati Roma'da yaşanan olaylarla dağılmışken Vercingetorix seferini başlattı ve Roma kuvvetlerini kendi başkenti Gergovia'nın yakınlarında yendi. Galya'daki muharebelerle dair elimizde bulunan en iyi kaynak Sezar'ın bizzat kaleme aldığı Galya Savaşları adlı eseridir. Sezar, mevcut kayıtlarda Galya'da yaşanan bir yenilgi üzerinde durma konusunda anlaşılır bir şekilde ketum davranmıştır. Alessia kuşatmasının 7. kitabında yer almaktadır. Sezar'ın peşine düşen Vercingetorix, Saone Nehri yakınında bir yenilgiye uğradı. Daha sonra Mandubi kabilesinin başkenti Alessia'ya geçti ve burada Romalıları kesin olarak ezmek için daha fazla takviye bekledi. Sezar Galyalıların Alessia'ya kadar takip etti ve kentin etrafında bir duvar inşa etmek suretiyle Vercingetorix ve yandaşlarını aç bırakmayı amaçladı. Ancak söz konusu yapı destekçilerine Sezar'ın Alessia'nın örsüne sıkıştırmaları için haber gönderen Vercingetorix'in işine geldi. Sezar'ın engel sistemi için yaptığı hazırlıklar devasa boyuttaydı. Bir Galya tepesinde kurulmuş olan bu müstahkem mevkiyi kuşatmak için 16 kilometre uzunluğunda duvar ve hendek inşa edildi. İnşaatı aksatmak maksadıyla Vercingetorix'in süvarileri tarafından yapılan akım ve tacizleri önlemek için duvara 23 kule ve diğer yapılar dahil edilmişti. Sezar ayrıca rakibine gelecek bir yardım ordusunun yolda olduğunu da farkındaydı. Bu yüzden Galya takviye kuvvetlerine yönelik olarak başka bir duvar hattı daha inşa etti. Böylece toplamda 40 kilometre uzunluğunda bir tahkimat ortaya çıktı. Dış tarafa inşa edilen duvar zorunlu olarak daha uzun ve çevresi en az 21 kilometre idi. Yapılan iş zamana karşı yapılan bir yarıştı. Sezar kendi tuttuğu kayıtlarda kuşatma çatışmaları, düşmana karşı kullanılan siperler, bubi tuzakları ve sivri kazıklar da dahil olmak üzere her birisinin yapımı çok sayıda adam gerektiren hazırlıklar hakkında titiz ayrıntılar vermektedir. Sezar yapılan işlerin teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamakla birlikte yapılan arkeolojik kazılar gerçekteki işlerin onun yazdığı kadar titiz veya eksiksiz olmadığını göstermektedir. Alessia içerisinde sivil nüfusun yanı sıra Vercingetorix 81 askeri vardı. Bu büyük sayı nedeniyle açlık nispeten hızlı bir şekilde ortaya çıkabilirdi. Sezar'ın düşmanı kuşatan 10 lejyonu ve destek birliklerinin toplamı 60.000'den fazlaydı. Sezar'a göre Galya'ya yardım için gelen ordunun mevcudu ise neredeyse 250.000'di. Günümüzdeki tahminler bu sayının yaklaşık 70.000 olduğu yönündedir. Ancak diğer antik kaynaklar bunu 400.000'e kadar çıkartmaktadır. Kuşatma altında kalan şehirde tahıl ve diğer kaynakları sıkı bir şekilde karneye bağlama çabalarına rağmen Vercingetorix'in yiyeceği hızla tükenmeye başladı. Bir süre sonra yardım ordusu geldi ve kuşatma tahkimatı inşa etmekte olan Roma birliklerine Alessia'da mahsur kalanlarla eşgüdüm içinde iki taraftan aynı anda hücum edildi. İki taraftan saldırıya maruz kalan Romalıların saflarını seyreltmelerine rağmen ilk hamle başarısız oldu. Yaşanan bu olay Sezar'ın düşmanın asker sayısı hakkında verdiği sayılara yönelik şüphe uyandırmaktadır. Sezar 60.000 askerinin savunma çemberine farklı yerlerinde
330 bin Galyalı'nın ortak saldırılarına başarılı bir şekilde direndiğini ifade etmişti ki bu en hafif tabirle abartılı görülmektedir. Ardından Alesyalılar bir gece taarruzu denedi ama o da başarısız oldu. Kuşatma çemberinin zayıf noktasına hedef alan 3. bir taarruz ise neredeyse başarılı olacak. Ancak Roma ordusunun as komutanları Sezar'ın da bizzat müdahil olmasıyla kritik bir anda askerlerini bir araya getirerek düşman taarruzunu başarıyla püskürttü. Ardı arda gelen bu yenilgiler çok sayıda kayıp verilmesi yardım için bölgeye gelen ordunun cesaretini kırdı ve bu kuvvet Vercingetorix'i terk etti. Bu noktada yine Sezar'ın verdiği sayıları sorgulayabiliriz. Kendisi tüm çatışmalar boyunca 250 bin Galyalı'yı öldürdüğünü iddia etmektedir. Başka seçeneği kalmayan Vercingetorix kendini feda etmeyi teklif etse de Sezar kalan 40 bin adamıyla birlikte onu teslim olmasını emretti. Bunu kabul eden Vercingetorix 6 yıl boyunca bir savaş esiri olarak kalacaktı. Ancak Sezar'ın M.Ö. 46'da kazandığı zaferlerden sonra yapılan geçit törenini çıkarıldıktan sonra Vercingetorix öldürüldü. Vercingetorix'in yenilmesine ve esir olmasına rağmen Galya direnişi devam etti. Bu nedenle Sezar'ın 2 yıl daha Galya'ya sefer yapması icap etti. Bundan sonra da bölgenin bazı yerlerinde direnişler devam etti. Yaşananların ardından Vercingetorix yabancı baskıya karşı duran, bedeli ne olursa olsun bağımsızlık arayan bir lider durumuna geldi ve ulusal gurur figürü olarak saygı görmeye de başladı. Kısa ve öz bir şekilde sizlere Alesya kuşatması hakkında bilgiler sundum dostlarım. Alesya kuşatmasının mantığında aslında şu vardı. Şöyle düşünün, bir tost gibi düşünün. Sezar kendini iki ekmeğin arasına, yani iki duvarın arasına koyarak aslında hem içeriden hem de dışarıdan olabilecek saldırılara karşı önlem oluşturdu. Ve bu önlemin sonucunda da başarılı bir şekilde Vercingetorix'i esir olarak ele geçirdi dostlarım. Sizlere bu videoları bu kadar kısa anlatmamın sebebi şu dostlarım. Herkes oturup da 15-20 dakika boyunca bir kuşatmayı dinlemek istemeyecek çünkü sıkılacak, ama böyle 3-4 dakikada en azından bir fikir edinebilirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için de. Bu dünya tarihi serimizin de diğer seriler gibi iyi bir şekilde ilerlemesi için beğeni ve abone olursanız gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz beni. Bir dahaki video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Eğitim Masası ailesi.